Herkese merhaba. Bu dersimizde Kartezyen koordinat sistemini ve bu Kartezyen koordinat sisteminden türeyerek bizlere büyük çizimde kolaylıklar sağlayan AutoCAD'de çizimimizin temelini oluşturan çizim metotlarından bahsedeceğiz. Ve bunların uygulamalarını yapacağız. Şu anda karşımızda gördüğümüz Kartezyen koordinat sistemi küçüklüğümüzden beri ortaokuldan itibaren tüm hayatımız boyunca neredeyse gördüğümüz, aşina olduğumuz bir şey. X-Y koordinat sistemi olarak da geçiyor Kartezyen koordinat sistemi. Peki nedir bu Kartezyen koordinat sistemi? Orta noktanın orijin, AutoCAD jargonu ile ise UCS noktamız olarak kabul edilen noktanın sağ tarafını x ekseni için artı, sol tarafı için ise eksi olarak kabul ettiğimiz, yani artı x, eksi x. Bu UCS ikonumuzun, yani bulunduğu yerin, orijin noktamızın üst kısmı ise, yukarı kısmı ise artı y, alt kısmı, aşağıda kalan kısmının ise eksi y olarak kabul edildiği koordinat sistemimiz bizim Kartezyen koordinat sistemimizdir. Yani biz gridimizde herhangi bir noktayı belirtirken x ve y sisteminde, koordinat sisteminde noktalarımızı belirttiğimizde biz noktamızı istediğimiz yere konumlandırabiliyoruz. Peki bunları nasıl konumlandırabiliyoruz? Biz Kartezyen koordinat sistemini 4'e ayırıyoruz. 4 bölgeye ayırıyoruz. Bu saat yönünün ters yönünde isimlendiriliyor, sıralanıyor. Birinci bölgede x'imiz artı, y'miz artı olarak geçiyor. İkinci bölgemizde x'imiz sol tarafta kaldığı için x'imiz eksi, y'miz artı şeklinde oluyor. Alt kısımda ise, üçüncü bölgede ise ikisi de y koordinat sistemindeki y sistemi, y eksenimiz alt tarafta, x eksenimiz de sol tarafta kaldığı için ikisi de eksi oluyor. Dördüncü bölgede ise bakıyoruz, x'imiz artı da, y'miz eksi de. Yani ben x'imi artı, y'mi eksi değerde girdiğimde bu benim yaklaşık şu bölgemde yer alan bir nokta ya da bir unsur olarak yer almış olacak. Peki bu Kartezyen koordinat sisteminden çıkan çizim metotları nelerdir? Onlardan türeyen çizim metotları nelerdir? Onlara bakalım. Şöyle biraz yakınlaştırırsak bizim için daha iyi olur. Hem koordinat sistemimizi de görelim. Mutlak koordinat sistemi, diğer bir adıyla da absolute koordinat sistemi ile bir metodumuz var. Diğeri izafi koordinat sistemi metodu, relatif koordinat sistemi metodu olarak da geçiyor. Açısal koordinat sistemi metodu ve direkt uzunluk girme metodu olarak bizim 4 tane çizim metodumuz oluyor. Peki bunlar nelerdir? Kısaca bahsedersek. Mutlak koordinat sistemi, biz her daim girdiğimiz değeri UCS noktasına göre 0 kabul eder. Yani ben her zaman UCS'ye göre koordinat girerim. Mutlak koordinat sistemi budur. İzafi koordinat sistemi ise her nokta bir önceki noktayı 0 kabul eder. Yani bir noktada şunu diyebiliriz. UCS'yi taşıyor gibi düşünebiliriz. Yani ben ilk noktamı girdim şurada. İzafi koordinat sistemi için konuşuyorum. İkinci noktamı girdim burada. Ben bunun koordinatlarını ilk girdiğim noktayı 0 kabul ederek giriyorum. Detaylarını göreceğiz zaten. Açısal koordinat sistemi ise bizim açı ve uzunluk girerek oluşturduğumuz bir koordinat sistem metodu. Diğeri ise direkt uzunluk girme metodu. Bu bizim AutoCAD'de en çok kullandığımız metot, en kolay metot. Bir sonraki derste mutlak koordinat sistemi ile beraber başlayarak göreceğiz.